Sen aslında göründüğün kişi değilsin. Şu an yatağında, karanlıkta uzanmış bu sesi dinlerken kendine söylediğin ben iyi biriyim, ben dürüstüm, ben vicdanlıyım yalanına en çok da kendine inanmıyorsun. Gün boyunca insanlara gösterdiğin o herkesi sevdiği kibar, sakin veya uyumlu yüzün aslında sadece bir vitrin. Psikolojide biz buna persona, yani senin toplumda hayatta kalmak ve kabul görmek için taktığın sosyal maske diyoruz. Peki o maskenin altında ne gizleniyor? Şu an zihninin en karanlık kapısı, en sıkı kilitlenmiş odasının önündeyiz. Carl Jung bu odada tek bir isim veriyor. Gölge. Burası senin doğduğun günden beri ayıp, yasak, günah veya çirkin diye etiketleyip kendinden bile saklayarak içeriye fırlattığın her şeyin toplamı. Küçük bir çocukken birine deli gibi haset ettiğinde o duygudan utanıp onu zihninin arkasında bu gizli odaya attın. Birine nefret kustuğunda insanlar seni dışlamasın diye o saf ve vahşi öfkeyi bu zindana kilitledin. Bencil hırslarını, ilkel arzularını, o karanlık düşüncelerini tek tek bu odaya hapsedip üzerine beton döktün. Ve zamanla büyüdün. Ben o kötü duygulardan kurtuldum. Temizlendim dedin. Büyük bir hata yaptın. İnsanın ruhu hiçbir yaşanmışlığı, hiçbir duyguyu gerçekten yok edemez. Sen o ilkel dürtüleri öldürdüğünü sanırken onlar o karanlık odada birikerek, büyüyerek sinsi bir ikize, içsel bir canavara dönüştüler. Ve sen şu an gün içinde o nedensiz yorgunluklarını, anlamsız depresyonlarının, aniden parlayan öfkeni, kendi hayatını ellerinle sabote ettiğin o gizli anların tek bir sebebi var. İçinde nefessiz kalan o gölgenin kapıyı zorlaması. Sen onu ne kadar derine gömersen göm, o odanın içindeki karanlık ikizin günün birinde mutlaka gün yüzüne çıkacak. Ya gün içinde yapman gereken ya da hiç yapmaman gereken o büyük günahı sana zorla işletecek ve en sevdiklerinin canını acıtacak. Ya da tam şu anda sen tam gözlerini kapatıp bilincini serbest bıraktığında o kilitli kapıyı kıracak ve rüyalarınla seninle yüzleşmek için uykunun gelmesini bekleyecek. Şimdi seninle bir anlaşma yapalım uyku arkadaşım. Bu gece o maskeyi yavaşça yere bırak. Çünkü birazdan o kilitli odanın kapağını birlikte açacağız. Söyle bana, kendinden sakladığın o en büyük sırla yüzleşmeye hazır mısın? İlk bölümde zihninin en arkasındaki o kilitli odadan, yani gölgeden bahsetmiştik. Hani şu içinde atmak zorunda olduğun öfkelerin, kıskançlıkların ve ilkel hırsların dolu olan o karanlık zindan. Şimdi sana insan ruhunun en büyük, en şaşırtıcı hilelerinden birini anlatacağım. Sen o odanın kapısını ne kadar sıkı kilitlersen kilitle, o odanın içindeki karanlık ikizini her gün hem de hiç farkında olmadan dışarıya bir yerlerde görüyorsun. İnsan bilinci kendi içindeki karanlığa bakmaya cesaret edemediğinde o karanlığı başkalarının üzerine yansıtır. Tıpkı karanlık bir odada duvara tutulan bir fener gibi. Duvarda gördüğün gölge aslında feneri tutanın, yani senin gölgendir. Bir düşün uyku arkadaşım. Gün içinde, sokakta yürürken, iş yerinde, okulda ya da kalabalığın içinde bazı insanlara anlamsızca deli gibi gıcık olursun. O insanı hiç tanımazsın. Sana hiçbir zararı dokunmamıştır. Ama onun yürümesi, konuşması, o kibirli tavırları veya bencilce bir hareketi
senin sinir uçlarına dokunur. İçinden bir ses nefretle fısıldar. Bu insandan nefret ediyorum. Tam bir ukala, tam bir bencil. İşte tam o an dur ve o sarsılmaz mantığınla kendine şu soruyu sor. Neden o insan seni bu kadar çok çileden çıkarıyor? Carl Jung diyor ki, başkalarında en çok nefret ettiğin, seni en çok rahatsız eden o özellik aslında senin kendi gizli odana kilitleyip sakladığın, kendine bile itiraf edemediğin kendi özelliğindir. Sen çocukken bencil olmaman, hep başkalarını düşünmen için eğitildin. Bencilliğin kötü ve günah diye etiketleyip o karanlık odaya fırlattın. Şimdi dışarıda hayatı tamamen kendi isteklerine göre yaşayan, kuralları umursamayan, bencil birini gördüğünde senin o kilitli odanın kapısı içeriden yumruklanmaya başlar. İçindeki karanlık ikiz sana fısıldar. Bak, o bunu özgürce yapıyor ama sen kendine yasakladın. İşte bu içsel hazımsızlık ve bastırılmış arzu dışarıya nefret, öfke, yargılama olarak yansımaya başlar. Aslında sen karşındaki insana değil, onun üzerinden kendi prangalanmış gölgene öfkeleniyorsun. Karşındaki insan senin içindeki o esir canavarı sana gösteren tekinsiz bir aynadan başka bir şey değil. Şimdi gözlerini kapat ve gün içinde en çok kime, hangi özelliğine sinir olduğunu bir düşün. Belki aşırı rahat insanlara gıcık oluyorsun. Çünkü sen içten içe hiç rahatlayamıyorsun. Belki de çok göz önünde olana kızıyorsun. Çünkü sen kendi içindeki o onaylanma, delice alkışlanma duygunu bastırdın ve zindana attın. Unutma uyku arkadaşım. Dışarıda gördüğün ve acımasızca yargıladığın o yabancı aslında senin zincire vurduğun kendi parçandır. Şimdi gözlerini yavaşça kapat. Çünkü tam şu an bilincin o rasyonel, mantıklı koruyucuları birer birer nöbeti terk ediyor. Gün boyunca takındığın o kibar maske yatağının kenarına düşüyor ve zihnin o en arkadaki kilitli odanın kapısını artık daha fazla tutamıyor. Peki sen uykunun o derin, o sessiz sularına gömülürken o gizli odada ne oluyor? Gündüzleri insanlardan sakladığın, nefretle zincire vurduğun o karanlık ikizin, yani gölgen geceleri serbest kalır. Ama o seninle bizim şu an konuştuğumuz gibi kelimelerle, mantıklı cümlelerle konuşmaz. Gölgenin çok daha eski, çok daha ilkel ve sarsıcı bir dili vardır. Semboller ve rüyalar. Hiç uykundan, kanter içinde, arkandan vahşi bir hayvan ya da yüzü olmayan karanlık bir silüet seni kovalarken uyandın mı? O kabusların dehşetiyle kalbinin hızla çarptığı o anları hatırla. Kadim efsaneler sana o kovalayan şeyin dışarıdan gelen bir iblis olduğunu söyler. Ama sarsılmaz bir mantığa bakan Karjuk gerçeği fısıldar. Seni rüyanda kovalayan o vahşi canavarlar aslında senin kendi gölgendir. O gizli odaya hapsettiğin ve acımasızca aç bıraktığın öfken rüyada yırtıcı bir kuşa dönüşür. Bastırdığın ve kendine itiraf edemediğin o ilkel, vahşi arzuların ise seni karanlık dehlizlere çeken yabancılara bürünür. Rüyandaki o tehdit ne kadar büyük ve ne kadar vahşi ise bil ki gündüzleri kendi içindeki o duyguya seni o kadar büyük bir prangaya vurmuşsundur. O canavar seni öldürmek için değil, ona bakman ve varlığını kabul etmen için seni kovalar. İnsan ruhu muazzam bir dengededir. Sen gündüzleri ne kadar aşırı iyi, aşırı kusursuz ve aşırı sakin görünmeye çalışırsan çalış, gece rüyalarında
O karanlık ikizin o kadar vahşileşir, o kadar canavarlaşır. Çünkü ruh bastırdığı o parçanı sana zorla da olsa göstermek, o gizli odayı temizlemek zorundadır. Şimdi derin bir nefes al ve uykunun o korunmasız eşiğinden içeri adım at. Birazdan rüyalar alemine geçeceksin ve o karanlık zindanın kapısı sonuna kadar açılacak. Karşına çıkacak olan o yüzü olmayan gölgeye iyi bak. Ondan kaçmak yerine dur ve yüzüne odaklan. Çünkü o tekinsiz silüet aslında senin uzun zamandır sürgüne gönderdiğin parçandır. Bu gece zihninin dehlizlerinde oldukça derine indik. Önce maskeni indirdik. Sonra başkalarından nefret ettiğin o ayna ile yüzleştirdik seni. Ve az önce uykundaki o kovalayan canavarın nefesini hissettin. Şimdi sarsılmaz bir mantıkla şu sorunun peşine düşelim. Bu karanlık ikiz, bu tekinsiz gölge zihnimizde ne zaman ve nasıl doğdu? Bunun için çok geriye, çocukluğunun o ilk yıllarına gitmemiz gerekiyor. Dünyaya geldiğinde o ilk anları hatırla. Saf, filtresiz ve bütündün. Acıktığında avazın çıktığı kadar bağırıyor. Öfkelendiğinde etrafı tekmeliyor. Bencilce sadece kendi arzularının peşinde koşuyordu. O zamanlar zihninde hiçbir gizli oda, hiçbir kilit yoktu. İçin neyse dışında oydu. Tam bir çocuk saflığıyla kendi cennetinde yaşıyordu. Sonra ne oldu biliyor musun? Toplumun, ailenin ve kurallarının o sarsılmaz duvarlarına çarptın. Bir gün çok öfkelenip bağırdığında annenin ya da babanın sana sevgi dolu bakmayı kestiğini gördün. Sana dediler ki, uslu bir çocuk ol, yoksa seni sevmeyiz. O küçük çocuk kalbinde hayatta kalmak için sevilmeye ve onaylanmaya muhtaç olduğunu anladın. Ve o an ilk büyük ticaretini yaptığın uyku arkadaşım. Sevilmek uğruna kendi öz parçalarını feda ettin. Öfkeni yok etmedin. Çünkü o senin hayatta kalma enerjindi. Sadece onu tuttun ve zihninin arkasında yeni inşa etmeye başladığın o karanlık odaya kilitledin. Bir gün bir oyuncağı paylaşmak istemedin. Sana bencil, kötü çocuk dediler. Utandın ve o ilkel sahip olma arzunu da o odaya fırlattın. Kıskançlıklarını, hırslarını, toplumun o kibar kurallarına uymayan her vahşi parçanı tek tek o zindan tıkıp kapısını kilitledin. İşte o gün senin cennetten kovulduğun gündü. Sen kurallara uyan, herkesin sevdiği, uyumlu ve iyi bir insan olarak büyürken o odanın içindeki esir her gün biraz daha büyüdü. Toplum sana kusursuz bir maske, persona giydirdi. Ama o maskeyi her taktığında içindeki gölge biraz daha yalnız, biraz daha öfkeli kaldı. Çünkü ironik olan şudur. Toplum senden kusursuz olmanı ister ama insan ruhu kusursuzluğu değil, bütünlüğü arar. Sen içindeki o vahşi, ilkel parçayı reddedip zincire vurdukça asla tam bir insan olamazsın. Sadece başkalarının yazdığı bir senaryoyu oynayan, ruhu ikiye bölünmüş bir yabancıya dönüşürsün. Şimdi gözlerini kapat ve o küçük çocuğun elinden tut. Onun sevilmek için o karanlık odaya kilitlediğin o ilk duyguyu hatırla. Korkma uyku arkadaşım. Bu gece o odada gardiyanlar olarak değil, o esir düşmüş parçanı kurtarmak için iniyoruz. Gözlerini kapat ve zihninin
o en sessiz karanlığına yeniden odaklan. Bu gece o kilitli odanın duvarlarının çocukken nasıl örüldüğünü gördün. Şimdi sıra o odada zincire vurduğun karanlık ikizin şu an yetişkin hayatını arkadan sinsi bir kuklacı gibi nasıl yönettiğini anlamaya geldi. Bu zaman hayatında işlerin neden hep ters gittiğini merak edersin. Hep aynı tip insanlara aşık olup hayal kırıklığına mı uğruyorsun? Neden tam başarılı olacakken en kritik virajda kendi ellerinle her şeyi mahvediyorsun? Neden tam her şey yoluna girmişken içine anlamsız bir huzursuzluk kaplıyor? Bir çuval inciri berbat ediyorsun. Sonra da yatağın kenarında şansına küsüyor. Bu benim talihim, kaderim böyleymiş diyorsun. Büyük bir illüzyona kapılıyorsun. Büyük düşünür Carl Jung tam bu noktada o insanlığın yüzüne sarsılmaz bir tokat gibi inen şu gerçeği fısıldar. Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar o sizi, hayatınızı arkadan yönetir ve siz ona kader dersiniz. İşte o kader zannettiğin şey aslında senin o gizli odaya hapsedip aç bıraktığın gölgendir. Sen onu zindana attın ama o ölmedi. Gündüzleri sen maskenle etrafta kibar kibar dolaşırken o karanlık ikizin zihninin bodrum katından yukarıya, kararlarına sinsi sinsi sızıyor. Senin seçtiğin insanları, attığın adımları, söylediğin o ani sözleri aslında o yönetiyor. Örneğin içindeki o kırgın ve öfkeli gölge sırf haklı olduğunu kanıtlamak ve o eski çocukluk yarasını yeniden yaşamak için gider seni en çok üzecek, seni en çok değersiz hissettirecek insanı bulur ve ona aşık eder. Sen yine yanlış insana denk geldim. Kaderim bu dersin. Oysa seni o insanın kollarına sinsi sinsi iten kendi içindeki o kilitli gardiyanındır. Ya da içindeki o bastırılmış, hakkı yenmiş hırslı gölgesi tam başarılı olacağın o an seni korkutur. Elini ayağına dolandırır ve o işi sana ellerinle sabote ettirir. Sen şansım yokmuş dersin. Oysa gölgen içeriden fısıldar. Ben burada esirken senin o maskenle alkışlanmana izin vermem. Anlıyor musun uyku arkadaşım? Sen içindeki karanlıkla yüzleşmeyi reddettikçe hayatın boyunca kendi gölgenin yazdığı o trajik senaryoyu oynamaya mahkum kalırsın. Kendi yarattığın canavarın kurbanı olur. Sonra da dönüp gökyüzüne bakar, kadere sitem edersin. Şimdi derin bir nefes al ve dürüst ol. Hayatında sürekli tekrar eder o kısır döngüleri bir düşün. Çünkü bu gece o kısır döngüyü kırmak, o sinsi kuklacının iplerini ellerinden almak için buradayız. Hazır mısın? Kader zannettiğin o gölgeyi sarsılmaz mantığınla tamamen deşifre etmeye. Gözlerini kapat ve zihninin derinliklerinde odaklan uyku arkadaşım. Buraya kadar gölgeyi hep korkulacak, bastırılmış bir canavar gibi anlattık. Ama Carl Jung bize şok edici bir gerçeği daha öğretir. Gölge sadece pisliklerin biriktiği bir lağım değildir. Orası senin kendi ellerinle gömdüğün elmasların da saklandığı yerdir. Buna psikolojide altın gölge denir. Çocukken sadece öfkeni ya da kıskançlığını o odaya fırlatmadın. Toplum senden uysal ve sıradan olmanı isterken senin o çılgın yaratılıcılığını, sarsılmaz cesaretini, kimseyi umursamayan o dahi tarafını ve büyük potansiyelini de fazla bulup o karanlığa fırlattın. Sırf dikkat çekip dışlanmamak için kendi dehanı zincirledin. Çevrende gördüğün o cesur sanatsal ya da lider ruhlu insanlara hayran hayran bakıp
Ben asla onun gibi olamam diyorsan bil ki fena halde yanılıyorsun. Hayran olduğun o yetenekler aslında senin kendi içine gömdüğün elmasların başkalarına yansımasıdır. Kendinde var olduğunu kabul etmediğin o ışığı başkasının üzerinde parıl parıl parıldarken izliyorsun. İçindeki o karanlık odayı tamamen temizlemeden, oradaki vahşi enerjiyle barışmadan asla gerçek bir sanatçı, sarsılmaz bir lider ya da büyük bir düşünür olamazsın. Çünkü en büyük eserler, en yaratıcı fikirler, o yıkılmaz irade her zaman o karanlık odadaki saf, işlenmemiş enerjiden beslenir. Işığı bulmak istiyorsan önce kendi karanlığının dibine inmek zorundasın. Şimdi dürüst ol. Başkalarında görüp gizlice hayran olduğun, keşke bende de olsaydı dediğin o muazzam potansiyel ne? Korkma. Bu gece sadece günahlarınla değil, o odada kilitlediğin kendi muazzam gücünle de yüzleşeceksin. Ruhunun o görünmez dengesine odaklan uyku arkadaşım. Bu gece o karanlık odanın derinliklerinde yürürken karşına hiç beklemediğim bir gölge çıkacak. Kendi cinsiyetinin arkasına gizlediğin, yıllardır sesini kıstığın o gizli ruh ikizi. Carl Jung bir erkeğin içinde bastırılmış kadınsı ruha anima, bir kadının içinde bastırılmış erkeksi ruha ise animus der. Doğduğun günden beri toplum sana bir rol biçti. Eğer bir erkeksen erkek gibi olman, asla ağlamaman, kırılganlık göstermemen ve güçlü durman söylendi. Sen ise içindeki o şefkati, sezgiyi, duygusal derinliği zayıflık sanıp o karanlık odaya fırlattın. Eğer bir kadınsan toplumun o uysal kalıplarına uymak için içindeki sarsılmaz iradeyi, savaşçıyı, hırsı ve mantığı o zindana kilitledin. İşte bu yüzden hayatın boyunca seni tamamlayacak o ruh ikizin dışarıda. Köşe bucak arayıp duruyorsun. O deli gibi aşık olduğun, onsuz yaşayamayacağını sandığın insanları aslında nasıl seçiyorsun biliyor musun? Sen dışarıda bir insana aşık olmuyorsun. Kendi içindeki o karanlık odaya kilitlediğin, kendine yasakladığın o karşı cins ruhunu gidip dışarıda birinin üzerine yansıtıyorsun. İçindeki esir ruh kimin kalıbına tam oturuyorsa ona hayatımın aşkı diyorsun. Karşındaki insan bittiğinde ya da gerçek yüzünü gösterdiğinde ise o büyü bozuluyor ve canın yanıyor. Çünkü ruhun seni dışarıdan birinin tamamlamasını beklemiyor. O senin kendi içindeki o sürgün edilmiş parçanla barışmanı, onun elini tutmanı istiyor. Bir erkek içindeki o şefkatli animayla, bir kadın içindeki o güçlü animusla bütünleşmediği sürece ilişkilerinde hep bir köle gibi pervaneye dönüşür. Gerçek bütünlük dışarıda birini bulmak değil, kendi içindeki o gizli evliliği tamamlamaktır. Şimdi derin bir nefes al ve yastığa başını bırakırken içindeki o diğer yarına seslen. Sevilmek için, güçlü görünmek için onun hangi sarsılmaz özelliğini o karanlık odada unuttun. Korkma. Bu gece o odayı açıp ruhunun en derin dengesiyle içindeki o gizli ikizle el sıkışma vaktidir. Her sabah yataktan kalkıp aynanın karşısına geçtiğinde ilk anını düşün. Evden çıkmadan önce, insanlarla karşılaşmadan hemen önce yüzüne hayali bir örtü geçirirsin. Hani şu iş yerinde müdürüne karşı gösterdiğin o aşırı profesyonel ve sabırlı tavrın, sosyal medyada paylaştığın o kusursuz, mutlu ve neşeli fotoğrafların, arkadaş ortamında hiçbir şeyi kafaya takmıyorum diyen o umursamaz duruşun var ya, işte o senin personan.
Yani toplum tarafından alkışlanmak, dışlanmamak ve ayakta kalmak için giydiğin o parlak zırh. Şimdi dürüst olalım uyku arkadaşım. O vitrin gerçekten sen misin? İnsanlara yansıttığın o pürüzsüz ben ile geceleri yastığa başını koyduğunda içine çöken o ağırlık boşluk arasındaki o derin uçurumu nereye saklayacaksın? İnsanlara hayır diyemediğin, herkesin işine koşturduğun o anları hatırla. Dışarıdan bakıldığında ne kadar fedakar, ne kadar melek gibi bir insan olarak görünüyorsun değil mi? İşte bu senin masken. Peki ya tam o an içinde yükselen o insanları terslemek, bana ne kendi işinizi kendiniz görün diye bağırmak isteyen o vahşi arzu neyin nesi? İşte o da senin gölgen. Sen dışarıya evet tabii ki yaparım diye gülümserken o karanlık odadaki ikizin dişlerini sıkarak o insandan gizlice nefret ediyor. Ya da ilişkilerinde o her şeyi alttan alan, sürekli yapıcı olmaya çalışan, asla kavgaya çıkarmayan o uyumlu insanı düşün. Herkes seni parmakla gösteriyor. Ama eve gelip yalnız kaldığında en ufak bir haksızlıkta içinden çıkan o canavarca öfke patlamaları, o anlamsız duvar yumruklamaları, en sevdiğinin canını acıtacak kelimelerle yakma arzusu nereden geliyor sanıyorsun? Gündüz giydiğin o melek maskesi o kadar ağır ki gece bilincin gevşediğinde gölgen o bastırılmış öfkeyle intikamını alıyor. Sen maskeni ne kadar büyütür, ne kadar kusursuz hale getirirsen o gizli odadaki karanlık ikizini o kadar vahşileştirirsin. Dışarıya karşı ne kadar saf, günahsız ve mükemmel görünmeye çalışırsan içindeki o canavar seni o kadar sinsi bir kibirle, o kadar derin bir hasetle kemirir ki sonunda ne olur biliyor musun? Ruhun bu sahteliği daha fazla taşıyamaz. Bir sabah yataktan kalkacak enerjiyi kendinde bulamazsın. İçini anlamsız bir depresyon kaplar. Çünkü maskeni beslemekten kendi öz enerjini, yani o karanlık odadaki gölgeni yaşatacak hiçbir güç kalmamıştır içinde. Şimdi derin bir nefes al ve yüzündeki o ağır maskeyi yavaşça yatağının kenarına bırak. Bu gece kimseyi memnun etmek, kimseye şirin görünmek zorunda değilsin. Söyle bana uyku arkadaşım, insanların seni sevmesi için kendi ruhundan, o odadaki hangi gerçek parçandan vazgeçsin? Gözlerini kapat ve zihninin o derin, mutlak temizliğine gömül. Bu gece o ağır maskeyi yastığının kenarına bıraktın. Artık dışarıda kandırman gereken insanlar, arkasına saklanacağın o kibar yalanlar yok. Şu an o kapısı en sıkı kilitlenmiş odanın, yani gölgenin tam önünde. Çıplak vicdanınla tek başınasın. Korkuyorsun değil mi? İçeriden gelen o tekinsiz fısıltıları duymaktan. O kapıyı açtığında karşılaşacağın o kötü parçalarınla göz göze gelmekten deliler gibi korkuyorsun. Çünkü o kapıyı açarsan bunca yıldır kurduğun o mükemmel insan illüzyonunun yerle bir olacağını biliyorsun. Ama kaçış yok. Bireyleşme yolu o acı veren ilk yüzleşmeden geçer. Şimdi o kilidi yavaşça çevir ve kapıyı arala. İçeride o karanlığın tam kalbine doğru bir adım at. Karşına çıkan o hırpalı, öfkeli, vahşi ikizinin gözlerinin içine bak. Ve hayatında ilk defa o sarsılmaz mantığınla kendine şu acımasız itirafları yapmaya başla. Evet, ben sadece iyilik dolu bir melek değilim. İçimde birine deli gibi haset eden, onun başarısızlığını sinsi sinsi isteyen o karanlık tarafı görüyorum ve varlığını kabul ediyorum. Evet, ben her şeyi alttan alan o insan değilim. İçimdeki dünyayı yakmak isteyen, canımı acıtanların canını bir şekilde acıtmak isteyen o devasa öfkeyi görüyorum ve onu reddetmiyorum. Evet,
Ben her şeye yeten, o kusursuz güçlü karakter değilim. İçimde deliler gibi korkan, onaylanmak için kıvranan, muhtaç, zayıf bir çocuğun saklandığını itiraf ediyorum. Bu sözleri söylerken içinden canın nasıl acıyor, ruhun nasıl sarsılıyor görüyorsun değil mi? İşte o hissettiğin acı, egonun o sahte surlarının yıkılış sesidir. Bunca yıldır o duygulardan utandın, onları yok saydın ve zindana attın. Onları zindana attıkça daha da canavarlaştılar. Oysa onların tek bir isteği vardı. Sadece senin tarafından görülmek, dışlanmamak ve bu ruhun bir parçası olduğunu duymak. Bir duyguyu itiraf etmek, ona teslim olmak ya da onun gibi davranmak demek değildir. Aksine onun varlığını kabul ettiğin an onun senin üzerindeki o sinsi, gizli kontrolünü ellerinden alırsın. İçindeki canavarı evcilleştirmenin tek yolu önce onun adını koymaktır. Derin bir nefes al ve o karanlık odanın tam ortasında sürgün ettiğin ikizinin karşısına diz çök. Korkma. Bu gece yıkılışın gecesi değil. Bu gece yıllardır kendi içinde verdiğin o iç savaşı bitirme ve ilk büyük barış anlaşmasını imzalama vaktidir. O karanlık odanın içinde itiraf ettiğin o vahşi duyguları bıraktığında o ağır sessizliği dinle. Artık gerçeği biliyorsun. İçindeki o öfkeyi, haseti, bencil hırsları ve ilkel arzuları çıplak gözle gördün. Şimdi zihninden şu geçen sorunun cevabını biliyorum. Peki ben bu karanlık odadan, bu içimdeki canavardan nasıl kurtulacağım? Onu nasıl tamamen yok edeceğim? Sana sarsılmaz bir gerçek fısıldayacağım uyku arkadaşım. Ondan kurtulamazsın ve en önemlisi ondan kurtulmamalısın. Eğer içindeki o canavarı tamamen öldürmeye, yok etmeye çalışırsan hayattaki tüm neşeni, sarsılmaz iradeni, tutkunu, o dahi yaratıcılığınla birlikte mezara gömersin. Çünkü o karanlık odadaki vahşi enerji aslında senin bu hayattaki en büyük yakıtındır. Bir motor gibi düşün. Elektrik üretmek için o karanlık, dönen, gürültülü pervanelere muhtaçsın. Carl Jung bize o muazzam sırrı şöyle açıklar. Hedef gölgeyi yok etmek değil, onu bilincin ışığıyla birleştirip evcilleştirmektir. Psikolojide biz buna yüceleştirme, yani o ham enerjiyi dönüştürme sanatı diyoruz. Peki bu günlük hayatta nasıl olur? İçindeki o yıkıcı, yakıp yıkmak isteyen, o devasa öfkeyi düşün. Sen onu bastırdığında gece duvarları yumrukluyordun. Ama onu evcilleştirdiğinde ne olur biliyor musun? O öfke senin bu hayatta haksızlıklara karşı durmanı sağlayan sarsılmaz bir adalete, hedeflerine yürürken önüne çıkan bütün engelleri paramparça eden o yıkılmaz iradeye dönüşür. İçindeki o her şeye sahip olmak isteyen bencil, vahşi hırsı düşün. Onu zindandan çıkarıp bilincin emrine verdiğinde o duygu senin kimseye eyvallah etmeyen, kendi ayakları üzerinde sarsılmaz dağ gibi duran güçlü liderlik karakterine dönüşür. İçindeki o karanlık toplumun çirkin dediği o gizli fanteziler ve tutkular bir tuvalin üzerinde muazzam bir tabloya, bir kağıdın üzerinde insanı ağlatan o derin sinematik hikayeye dönüşür. Canavarı öldürme. Onun boynuna tasmayı tak ve onu kendi hedeflerinin, kendi hayallerinin üzerine sal. O vahşi enerjiyi hayatını sabote etmek için değil, hayatını baştan inşa etmek için bir atom bombası gibi kullan. Şimdi derin bir nefes al ve o karanlık odadaki ikizine elini uzat. Onun
o vahşi gücünü arkana aldığında onunla birlikte bir bütün olarak birleştiğini hayal et. Korkma, bu gece canavarlarla olan savaşım bitti. Bu gece o canavarla birlikte aynı hedefe doğru koşmaya başlama vaktidir. Şimdi derin ve çok sakin bir nefes al uyku arkadaşım. Arkadaki o derin uzay boşluğunun, o sürtünmesiz frekansın sesini duyuyor musun? Zihnindeki o büyük fırtına dindi. Bunca yıldır kapısını deli gibi kilitlediğin o karanlık oda artık bir zindan değil. İçindeki o karanlık ikizinle yüzleştin. Onun adını koydun. Elini tuttun ve onun o devasa gücünü kendi ruhuna kattın. İşte tam şu anda ruhunun o en büyük devrimini yaşıyorsun. Arjung bu nihai huzura, bu dengeye tek bir isim verir. Bireyleşme. Yani insanın kendi karanlığı ve aydınlığıyla, günahı ve sevabıyla, maskesi ve gölgesiyle tek bir vücut. Tek bir sarsılmaz parça haline gelmesi. Kendini bir düşün uyku arkadaşım. Bunca yıldır ne kadar çok yoruldun değil mi? Herkese şirin görünmeye çalışmaktan, o ağır maskeyi taşımaktan, içindeki o insani öfkeleri, kırgınlıkları, kıskançlıkları gizlemek için harcadığın o devasa enerjiden ruhun ne kadar çok yıprandı. Ama bu gece bitti. Artık o savaşı kazandın. Çünkü gerçek güç hiç hata yapmamak, hiç karanlık düşüncelere sahip olmamak ya da her zaman kusursuz olmak değildir. Gerçek güç kendi içindeki canavarı, o kırılgan çocuğu da aynı şekilde şefkatle kucaklayabilmektir. Kendini o sarsılmaz mantığınla kabul edebilmektir. Şimdi o kilitli odanın kapısını ardına kadar açık bırak. Bırak içerideki o esir rüzgar bilincinin o ferah koridorlarında özgürce dolaşsın. Artık saklaman gereken bir sırrı, kaçman gereken bir kabusun yok. Seni rüyalarında kovalayan o vahşi silüet artık senin en güçlü koruyucun. Bu hayattaki en sarsılmaz iraden oldu. Zihnin yavaş yavaş o derin gevşeme evresine, o pürüzsüz teta dalgalarının huzuruna teslim oluyor. Vücudundaki tüm gerginliğin, o omuzlarındaki ağır yüklerin birer birer yastığı eriterek aktığını hisset. Hak ettiğin o derin kararlı ve eksiksiz uykunun eşiğindesin. Göz kapakların ağırlaşıyor. Bırak bilincin o sakin sulara gömülsün. Yarın sabah uyandığında o sahte maskelerle değil, kendi karanlığıyla barışmış, ruhu bütünleşmiş, çok daha güçlü ve dinç bir zihinle ayağa kalkacaksın. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey tam bir denge içinde. Artık tamamen güvendesin uyku arkadaşım. Ruhunun o derin dehlizlerinde yürüdün. Maskeni indirdin. Gölgenle el sıkıştın. Ve o kilitli odanın kapılarının ardına kadar açtın. Bu gece kendi içinde yaptığın o sarsılmaz yolculuk senin bu hayattaki en büyük zaferindir. Şimdi kelimelerin mantığın ve felsefenin ötesine geçme vakti. Zihnini tamamen serbest bırak. Arka planda pürüzsüzce akmaya devam eden o 6 Hz frekansını ve derin uzay boşluğunun o sürtünmesiz sesini bilincini sarıp sarmalasına izin ver. Bu frekans sabaha kadar senin o temizlenen, bütünleşen zihnini pürüzsüz bir şekilde yeniden programlayacak. Hiçbir şeyi düşünmek zorunda değilsin. Hiçbir maskeyi taşımak zorunda değilsin. Kendini o mutlak dengenin, o huzurlu karanlığın akışına teslim et. Bu derin uyku protokolü burada sona eriyor. Ama senin bilinçaltı dönüşümün uykunun o en derin evrelerine kadar sessizce devam edecek. Gözlerini kapat, sese teslim ol ve uykunda öğrenmeye başla. İyi geceler uyku arkadaşım.